Cebinizdeki o kağıt parçasına hiç dikkatli baktınız mı? O sadece bir para değil. O insanlığın elinde kalan son izlenemez özgürlük alanı. Bir marketten nakit parayla ekmek aldığınızda bu işlem sadece sizinle fırıncı arasındadır. Ne devlet, ne banka, ne de bir algoritma bu ana şahitlik etmez. Ama bu sessiz özgürlük dönemi sona eriyor. Bugün CBDC'lerden yani Merkez Bankası dijital paralarından bahsedeceğiz. Kulağa kripto para gibi ama devlet güvencesinde. Masum bir tanım gibi geliyor değil mi? Yanılıyorsunuz. CBDC'ler kripto paranın antitezidir. Bitcoin sizi özgürleştirmek için doğdu. CBDC'ler ise parayı bir kontrol cihazına, bir dijital kelepçeye dönüştürmek için tasarlanıyor. Hazırsanız finansal mahremiyetin cenaze törenine hoş geldiniz. Nakit paranın bir beyni yoktur. Onu kime verirseniz verin çalışır. Ancak CBDC'ler programlanabilir paradır. Şu senaryoyu hayal edin. Maaşınız yattı ama üzerinde bir kod var. Bu paranın %20'si sadece eğitim harcamalarında kullanılabilir ve eğer 30 gün içinde harcanmazsa kendi kendini yok eder, itfa olur. Bu bir komplo teorisi değil. Çin, dijital yuan denemelerinde bunu yaptı. Ekonomiyi canlandırmak için paraya son kullanma tarihi koydular. Peki ya sosyal kredi sisteminiz düşükse? Ya o gün hükümetin hoşuna gitmeyecek bir tweet attıysanız, sistem tek bir tuşla cüzdanınızı muhalif harcamalara kapatabilir. Uçak bileti alamazsınız. Kitap satın alamazsınız. Hatta şehirden çıkış için gereken yakıtı bile ödeyemezsiniz. Hükümetler CBDC'leri bize pazarlarken hız, güvenlik ve düşük maliyet diyecekler. Bakın biz de blockchain kullanıyoruz diyecekler. Ama arada dev bir fark var. Bitcoin merkeziyetsizdir. Sahibi yoktur. Kuralı matematiktir. CBDC'ler ise merkezidir. Tüm defter tek bir otoritenin elindedir. Bu finans tarihinin en büyük Truva atıdır. Kripto paraların teknolojisini alıp onun ruhunu yani özgürlüğünü öldürerek bize geri satıyorlar. Nakit para öldüğünde finansal mahremiyet bir lüks değil, imkansızlık haline gelecek. Her dondurma alışınız, her bağışınız, her gizli zevkiniz bir veri merkezine not edilecek. Peki çıkış yolu var mı? İşte tam burada medyanın suçlu parası diye karaladığı teknolojiler devreye giriyor. Bitcoin bu sistemin dışında duran ilk global alternatifti. Ama daha da ötesi var. Örneğin Monero, XMR gibi gizlilik odaklı coinler. Bu teknolojiler birer finansal sığınaktır. Bir suç işlemek için değil, sadece kendiniz kalabilmek için. Gelecekte dijital diktatörlükler CBDC'ler ile tepemize bindiğinde blockchain teknolojisi illegal bir araç değil, temel bir insan hakkı savunucusu olacak. Çünkü bir insanın neye para harcadığını bilmek, onun ruhunun haritasını çıkarmaktır. Ve bu haritayı kimsenin eline vermemelisiniz. Çok yakında size bir teklif sunulacak. Telefonundaki bu uygulamayı kullan, işlemlerin saniyeler içinde bitsin, vergi iadelerin anında yatsın. Çok pratik görünecek, çok konforlu olacak. Ama unutmayın, bedava olan tek peynir fare kapanındadır.
konfor karşılığında özgürlüğünüzü takas etmeye hazır mısınız? Cebinizdeki o son kağıt parayı saklayın ya da blockchain'in nasıl çalıştığını bugünden öğrenin. Çünkü yakında parayı harcamak için sadece bakiyeye değil, izne ihtiyacınız olabilir. Peki ya bunu bilmek bile yeterli olacak mı? Belki de kaçamadığın o devasa planın farkında olmak en ağır tutsaklıktır. Duvarların orada olduğunu bilmek onları yıkmaya yetmeyebilir. Geleceği sadece izlemeyin, onu anlayın.